Hi, David. How are you? Very well. I'm doing very well indeed. How are you? I'm very well, thank you. I'm very happy to see you on our program, and also happy to meet you on this platform. And thank you for joining us. And you know very well, we are in the middle of the Russian-Ukrainian war, and we are going to talk about your books titled "The Russian Revolution" and the unfinished 20th century. I have a lot of books that I want to ask you. You've shared some of your ideas on Twitter, and you have underlined that Ukraine is being used as a bait to lure Russia into war. Let me ask this question, this idea. Could you explain what kind of bait or baits are there about this crisis? After briefly introducing yourself, could you answer this question, please? Yes, I'd be glad to. First of all, I am the national chairman of the Socialist Equality Party in the United States, which is politically affiliated with the International Committee of the Fourth International. I'm also the chairman of the International Editorial Board of the World Socialist Web Site. And my work in the socialist movement now spans without interruption more than a half century. Let me permit. Elbette şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sosyalist Eşitlik Partisi'nin genel başkanlığını yapıyorum. Sosyalist Eşitlik Partisi siyasi olarak 4. Enternasyonel'in Uluslararası Komitesi'ne bağlı. Aynı zamanda Dünya Sosyalist Web Sitesi'nin Uluslararası Yayın Kurulu Başkanıyım. Sosyalist hareket içindeki faaliyetim artık kesintisiz olarak yarım yüzyılı aşmış durumda. In response to your question, it is becoming increasingly evident that this is a war which is not so much between Russia and Ukraine, but a war between Russia and NATO. Sorunuzla ilgili olarak Ukrayna'daki savaşla bağlantılı sorunuz. Şu an artık açıkça görülüyor ki bu Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş değil, ama NATO ile Rusya arasında bir savaş. My party, the World Socialist Web Site, has made its position very clear. We are completely opposed to the invasion of Ukraine by Russia. Partim ve Dünya Sosyalist Web Sitesi şunu açıkça ortaya koydu. Bizler Rusya'nın Rus yönetiminin Ukrayna'yı istila etmesine kesinlikle karşıyız. But this doesn't change the fact that the instigation of the war has been the quite evident utilization of Ukraine as a means of extending the borders of NATO to the very entry into Russia, that this has been entirely provocative. And within just a few days, we can see that really all the forces of NATO are being mobilized economically and militarily against Russia. Ancak bu şu gerçeği değiştirmiyor. Ukrayna savaşın başlatılması, kışkırtılması için NATO tarafından bir yem olarak kullanıldı. Bu süreç NATO'nun uzun bir süredir Rusya'nın sınırlarına genişletilmesiyle sürdürüldü. Ve son günlerde açıkça gördüğümüz gibi NATO hem ekonomik hem de askeri olarak Rusya'ya karşı bir savaşa hazırlanıyor. This war did not just fall from the sky. It's been carefully prepared. There have been months and months of preparations, military maneuvering in the Black Sea area. There's been a very extensive preparation for war by NATO. And under extreme pressure, Russia was drawn into this conflict, which it's clearly did because it perceives this as an existential threat. And now it's facing a full-scale mobilization by NATO,
which has very definite objectives. Tabii bu savaş birdenbire ortaya çıkmış değil. Aylardır NATO, Karadeniz ve Doğu Avrupa'da, Rusya çevresinde askeri tatbikatlar düzenliyor ve aynı zamanda askeri konuşlanmalar gerçekleştiriyor. Ve nihayetinde şu anda Rusya'ya karşı topyekün bir savaşa hazırlanılıyor. Elbette bu savaşın oldukça temel ve açık nedenleri var. And there is a tremendous danger that this war could escalate into a full-scale nuclear conflict. Ve bu savaş topyekün bir nükleer çatışmaya dönüşme tehlikesini içeriyor. And I just want to make one additional point. One cannot separate what is now taking place from the 30 years of unending war within which the United States and NATO has been engaged since the dissolution of the Soviet Union. Bir noktayı daha eklemek istiyorum. Şu anda karşı karşıya olduğumuz durum Sovyetler Birliği'nin dağıtılmasından beri 30 yıldır ABD'nin ve NATO'nun sürdürdüğü aralıksız savaşlardan ayrı bir şekilde anlaşılamaz. Bunlardan bağımsız anlaşılamaz. And it would be very tragic if the genuine sympathy that many people may feel throughout the world for Ukraine were transformed into essentially an apology for the wars that NATO has conducted in Iraq, Afghanistan, Serbia, Libya, Syria, and so on. Ve dünya çapında çok sayıda insanın Ukrayna'ya duyduğu sempati söz konusu savaşların, 30 yıllık savaşların Irak'tan Afganistan'a, Libya'ya, Suriye'ye kadar yürütülen savaşlar için bir özür, bir gerekçe olarak kullanılıyor. Bunları meşrulaştırmak ve üzerine örtmek için aslında kullanılıyor. It has been frequently said in the media that Russia's attack on Ukraine is an unprecedented violation of the peace of Europe. It seems that everyone has forgotten that in 1999, NATO conducted a 78-day bombing campaign against Serbia, in which the capital city of Belgrade was bombed, and even the Chinese embassy in Belgrade was bombed. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı medyada Avrupa'daki barışa yönelik eşi görülmemiş bir saldırı, bu barışın bir ihlali olarak sunuluyor. Ama gerçekte 1999'da ABD, NATO, Sırbistan'ı, özellikle de başkenti Belgrad'ı 78 gün boyunca aralıksız bombalamıştı ve bombalanan yerler arasında Çin Büyükelçiliği de vardı. To sum up, it's a very real danger, but we direct our appeal to the international working class, and I hope that the workers throughout the world, including the workers of Turkey, will make very clear their opposition to the escalation of this war. The title of my book is The Unfinished 20th Century. Well, we are back into a situation where the very conflicts which produced World War I and World War II, that is the very nature of imperialism, can lead to World War III. Then the only answer is socialist revolution. Ve bu yüzden biz uluslararası işçi sınıfına savaşa karşı çıkma çağrısı yapıyoruz. Özellikle Türkiye'deki işçiler de dahil savaşa karşı, emperyalist savaşa karşı muhalefetlerini göstermeleri çağrısı yapıyoruz. Şu anda çok ciddi bir savaş tehlikesi var ve bu Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'na yol açan çelişkilerin bir Üçüncü Dünya Savaşı biçiminde patlak vermesi tehlikesi anlamına geliyor. Thank you, Dave. Thank you for sharing your ideas. What you underlined is very important things. Another question, as you said before, one of your books translated into Turkish is called The Russian Revolution and Unfinished 20th Century. Can you explain the concept of unfinished 20th century? What does this have to do with the Russian Revolution and the current world situation? Well, the underlying concept
Do you want to Sorry. I'm so sorry. Ulaş, could you translate what I've said? Tabii. Türkçe'ye çevrilen kitaplarınızdan birisi Rus Devrimi ve Tamamlanmamış 20. Yüzyıl adını taşıyor. Tamamlanmamış 20. yüzyıl kavramını açıklayabilir misiniz? Bu kavramın Rus devrimiyle ve günümüzdeki dünya durumuyla ilişkisi nedir? Thank you. Well, the underlying concept of the book is that the economic, social, and political problems and tasks that confronted humanity during the 20th century, that of ending private ownership of the means of production, capitalist exploitation, the obsolete nation-state system, imperialist war, the danger of fascism, and the necessity of achieving socialism through the revolutionary conquest of power by the working class, remain the fundamental challenges of the 21st century. Tamamlanmamış 20. yüzyıl kavramının temelinde şu yatıyor. İnsanlığın 20. yüzyılda karşı karşıya olduğu ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlar ve görevler 21. yüzyılın temel sorunları ve zorlu görevleri olmayı sürdürüyor. Bu temel sorunlar ve görevler ise şunlar: üretim araçlarının özel mülkiyetine, kapitalist sömürüye, zamanını doldurmuş ulus devlet sistemine, emperyalist savaşa ve faşizm tehlikesine son verilmesi ve işçi sınıfının devrim yoluyla iktidarı ele geçirerek sosyalizme ulaşmanın gerekliliği. The concept of the unfinished 20th century was developed in opposition to two well-known interpretations of the significance of the dissolution of the Soviet Union. Tamamlanmamış 20. yüzyıl kavramı, Sovyetler Birliği'nin dağıtılmasının anlamına, önemine ilişkin iyi bilinen iki yoruma karşı çıkarak geliştirildi. First, that of Francis Fukuyama, who claimed that the end of the USSR represented the end of history. He argued that the failure of the Soviet Union meant that bourgeois democracy and capitalism marked the highest stage of human development. Bunlardan birincisi Francis Fukuyama'nın Sovyetler Birliği'nin sonunun tarihin sonunu temsil ettiği iddiasıydı. Fukuyama'ya göre Sovyetler Birliği'nin başarısızlığı, burjuva demokrasisinin ve kapitalizmin insan gelişiminin en yüksek aşamasını temsil ettiği anlamına geliyordu. The second theory was that of the historian Eric Hobsbawm, a longtime Stalinist member of the British Communist Party, who argued that the dissolution of the Soviet Union in 1991 marked the end of the so-called short 20th century that had begun 77 years earlier in 1914 with the outbreak of World War I. İkinci teori ise uzun süre İngiltere'deki Komünist Parti'nin üyesi olan bir Stalinist olan tarihçi Eric Hobsbawm'ın teorisiydi. Hobsbawm 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağıtılmasının 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla başlayan kısa 20. yüzyılın sona erdiğini ilan ettiğini ileri sürdü. Hobsbawm's main point was that the revolutionary upheavals of the so-called short 20th century will never happen again, that the October Revolution of 1917 was some sort of historical aberration and mistake. There was no possibility of revolution in the foreseeable future. Mankind had arrived at an impasse. But in opposition to these demoralized and false interpretations, my book, The Unfinished 20th Century, asserts that we still live in the epochs of wars and revolutions that began between 1914 and 1917 with the outbreak of World War I and the eruption of the Russian Revolution. Hobsbawm'ın ana fikri şuydu: kısa 20. yüzyılın devrimci ayaklanmaları bir daha asla olmayacaktı. 1917 Ekim devrimi bir tür tarihsel sapmaydı ve hataydı. Öngörülebilir gelecekte bir devrim olasılığı yoktu. İnsanlık bir çıkmaza girmişti. Buna karşılık David North'un tamamlanmamış 20. yüzyıl kavramı ise bu demoralize ümidini kaybetmiş ve aynı zamanda yanlış yorumlara karşı çıkarak şunu öne sürüyor: bizler hala 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması ve 1917'de Rus devriminin patlamasıyla başlayan savaşlar ve devrimler çağında yaşıyoruz. Next question, please. Thank you for your explanation. One of your main works is
In Defense of Leon Trotsky. Ben bu arada ikinci kitap için Reji'yi de uyarayım. In Defense of Leon Trotsky is one of your another important book. What does it mean to defend Leon Trotsky, and why do you consider it necessary? Well, first of all, But- and this follows directly. Sorry. Yes, you have Sorry Dave. Sorry Dave. Başlıca kitaplarınızdan bir diğeri ise Türkçe'de çıkan Lev Trotsky'yi savunurken. Lev Trotsky'yi savunmak ne anlama geliyor ve bu neden gerekli? Bunu neden gerekli görüyorsunuz? Well, my answer Yes. actually is a continuation of my previous reply. Let me first begin by saying that if Leon Trotsky were alive, he would very much recognize the world in which we live. Cevabım ilk sorunun bir devamı niteliğinde olacak. Lev Trotsky oldukça canlı ve günümüz dünyası da oldukça güncel bir kişilik. Leon Trotsky may be considered not only the greatest revolutionary figure of the 20th century, but he is certainly the most contemporary and politically universal. By that I mean he was, above all, the incomparable strategist of world socialist revolution. But the problems with which he grappled in the aftermath of the October Revolution in 1917 and the death of Lenin in 1924 remain extraordinarily relevant to this century. Lev Trotsky 20. yüzyılın en büyük devrimci figürü, hem de en çağdaş ve siyasi açıdan evrensel figürü olarak kabul edilebilir. Her şeyden önce Trotsky, Dünya Sosyalist Devrimi'nin eşsiz stratejisiydi. Trotsky'nin 1917 Ekim Devrimi'nin ve 1924'te Lenin'in ölümünün ardından boğuştuğu sorunlar, içinde bulunduğumuz yüzyılda güncelliğini olağanüstü bir biçimde koruyor. That is why Trotsky remains the target of endless lies and slanders. Defending Trotsky means defending the principle, program, and strategy upon which the modern day struggle for socialism is based. And the defense of Trotsky is the defense of historical truth. Trotsky'nin sonu gelmeyen yalan ve iftiraların hedefi olmaya devam etmesinin nedeni bu. Trotsky'yi savunmak, günümüzde sosyalizm mücadelesinin dayandığı ilkeleri, programı ve stratejiyi savunmak demek. Trotsky'yi savunmak, tarihsel gerçeği savunmaktır. Thank you, Dave. Thank you so much. Another question. In your book launch at Istanbul Book Fair in 2019, you underlined that, you said that in a globally integrated world, no problem can be solved on a national basis. What do you mean by that? 2019'da katıldığınız İstanbul Kitap Fuarı'nda şunu söylemiştiniz. Küresel olarak bütünleşmiş bir dünyada hiçbir sorun ulusal bir temelde çözülemez. Bununla neyi kastediyorsunuz? Açabilir misiniz? Yeah. Well, it is impossible to solve the problems that confront the planet on the basis of simply a national program. The global economy is the dominant reality to which all national economies are compelled to adapt themselves. That fact finds malignant expression in the struggle of the major imperialist countries to achieve for themselves a dominant, and even as in the case of the United States, hegemonic position. Gezegenin karşı karşıya olduğu sorunları ulusal bir program temelinde çözmek mümkün değil. Küresel ekonomi baskın gerçeklik. Tüm ulusal ekonomiler bu gerçekliğe uyum sağlamak zorunda. Bu gerçek, büyük emperyalist ülkelerin kendilerine baskın bir konum elde etme mücadelesinde öldürücü ifadesini buluyor. Hatta ABD örneğinde bu, egemen bir konum elde etme mücadelesi dünya çapında. It also, in a much more progressive sense, globalization finds expression in the increasingly international character of the class struggle. Aynı zamanda bu gerçeğin çok ilerici bir ifadesi de var. O da sınıf mücadelesinin giderek artan uluslararası karakteri. The working class is a global force in every continent. İşçi sınıfı küresel bir güç. Tüm kıtalarda bu geçerli.
And finally, the catastrophic pandemic is irrefutable proof of the impossibility of finding a national solution to global problems. The SARS-CoV-2 virus sweeps across borders without a passport and pays no attention to ethnic or national distinctions. The eradication of the virus can only be achieved through a coordinated global effort, but the ruling capitalist classes of every country are opposed to such a scientifically directed campaign. Felaket getiren pandemi, küresel sorunlara ulusal bir çözüm bulmanın mümkün olmadığını inkar edilemez bir şekilde kanıtlıyor. SARS-CoV-2 virüsü sınırları pasaport kullanmadan geçiyor ve ulusal ya da etnik ayrımlara aldırış etmiyor. Virüsün yok edilmesi ancak dünya çapında koordine edilen bir çabayla mümkün. Fakat egemen kapitalist sınıflar bilimin yol göstereceği böylesi bir kampanyaya, böylesi bir mücadeleye karşı çıkıyorlar. Thank you, Dave. Thank you for answering my question. I have another question. Another of your books translated in Turkish, published in Turkish, the heritage we defend, a contribution to the history of Fourth International. What heritage are you defending, David? Well, it's the heritage. Türkçe çevrilen kitaplarınızdan bir diğeri Savunduğumuz Miras, 4. Enternasyonel'in tarihine katkı adını taşıyor. Hangi mirası savunuyorsunuz? It's the heritage of the unrelenting struggle waged by the Fourth International, founded by Leon Trotsky in 1938, in defense of the program of socialist internationalism, upon which the 1917 October Revolution and the creation of the Soviet Union as a worker state was based. This struggle was conducted first and foremost against the Stalinist bureaucracy that usurped political power from the working class and replaced the international perspective of World Socialist Revolution with the reactionary nationalist program of socialism in one country. Biz 1938'de Trotsky tarafından kurulan 4. Enternasyonel'in Sosyalist Internasyonalizm programını savunmak için verdiği amansız mücadelenin mirasını savunuyoruz. 1917 Ekim devrimi ve bir işçi devleti olarak Sovyetler Birliği'nin yaratılması tam da bu programa dayanıyordu. Bu mücadele her şeyden önce siyasi iktidarı işçi sınıfından gasp eden ve enternasyonalist dünya devrimi perspektifinin yerine gerici, ulusalcı, tek ülkede sosyalizm programını geçiren Stalinist bürokrasiye karşı yürütüldü. But the struggle of the Fourth International was also directed against all other agencies of the bourgeoisie in the working class, such as the Social Democratic parties, the trade union bureaucrats, and the bourgeois nationalists. A critical facet of this heritage is the present-day opposition to many varieties of middle-class pseudo-leftism based on gender, sexual orientation, and other forms of identity politics. 4. Enternasyonel'in bu mücadelesi aynı zamanda burjuvazinin işçi sınıfı içindeki tüm diğer temsilcilerine, sosyal demokrat partiler, sendika bürokratları ve burjuva milliyetçileri gibi temsilcilerine karşı da yürütüldü. Günümüzde orta sınıf sahte solculuğunun çeşitli biçimlerine karşı çıkmak bu mirasın kritik bir yönünü oluşturuyor. Bununla toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve benzeri kimlik politikalarına dayanan solculuğu kastediyoruz. Thank you, David. Thanks for sharing your arguments, David. Here's my last question. Your latest book, translated and published in Turkey, is called Trotsky and the Development of Marxism. In this book, you dedicate an important place to concept of permanent revolution. Could you explain the concept of permanent revolution in the context of Turkey, please? Türkiye'de çıkan son kitabınız Lev Trotsky ve Marksizmin Gelişimi. Bu kitabınızda sürekli devrim kavramına önemli bir yer ayırıyorsunuz. Bu kavramı, sürekli devrim kavramını Türkiye bağlamında açıklayabilir misiniz?
Professor, you want short answers to very complicated questions. The theory of permanent revolution, upon which the program of World Socialist Revolution is based, maintains that in the present historical epoch, the democratic aspirations of the working class are inseparably connected to the struggle for workers' power and the establishment of socialism. There isn't a historical gap between these two interrelated tasks. Dünya Sosyalist Devrimi programının dayandığı sürekli devrim teorisi, mevcut tarihsel çağda işçi sınıfının demokratik özlemlerinin işçi iktidarı ve sosyalizmi kurma mücadelesiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu savunuyor. Bu ikisi arasında tarihsel bir uçurum yok artık. In the context of countries with a historically belated capitalist development, such as states that emerged from the breakup of the Ottoman Empire, including Turkey, this means that the national bourgeoisie is incapable of playing a progressive social and political role. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra ortaya çıkan devletler, ki Türkiye'de bunlardan birisi, bu devletler gibi tarihsel olarak gecikmiş bir kapitalist gelişmeye sahip ülkeler bağlamında bu teori ulusal burjuvazinin ilerici bir toplumsal ve siyasi rol oynamaktan aciz olduğunu öne sürüyor. Within the framework of this perspective, the supporters of the theory of permanent revolution do not advocate the creation of a bourgeois Kurdish state. Rather, we advocate the unity of Kurdish and Turkish workers in a unified struggle for a socialist federation allied with the working class of the entire Black Sea, Aegean, and Caspian regions that will guarantee equality for all national and ethnic groups. Sürekli devrim teorisini savunanlar bu perspektif bağlamında bir Burjuva Kürt devletinin kurulmasını savunmuyor örneğin. Bunun yerine biz Kürt ve Türk işçilerinin tüm Karadeniz, Ege ve Hazar bölgesinin işçi sınıfıyla birlikte ittifak halinde bütün ulusal ve etnik gruplar için eşitliği güvence altına alacak bir sosyalist federasyon uğruna mücadelede birliğini savunuyoruz. Thank you, Dave. David, I would like to thank you for joining our program, sharing your time. I thank you so much for sharing your ideas with the Turkish audience. Thanks a lot. Thank you very much. It was a great pleasure to join you, and I wish you every success at the book fair. And I hope that I hope to meet you again. See you later. Davet. Okay. Thank you. Thank you very much. I hope to meet you again.